Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bütün püf noktalarıyla anlattığım mayalı lavaş tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 3 bardak un aldıktan sonra ortasını havuz şeklinde açıyorum. Yarım paket instant maya, yarım bardak kadar su ekledim. 1 çay kaşığından biraz daha fazla olacak şekilde tuzu unun üzerine ekledim. Yavaş yavaş ilk olarak bu şekilde mayayı karıştırıyorum. Unu alttan alarak yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Suyu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. İlerleyen dakikalarda ne kadar su kullandığımı sizlerle paylaşacağım. Aklınızda herhangi bir soru işareti kalmaması adına yoğurma kısmından hiç kesmeden hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Bu tarz tariflerde dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Ben bu tarif için 1 bardak artı 2-3 yemek kaşığı kadar su kullandım. Bu aşamadan sonra su eklemesi yapmayarak hamurumu yavaş yavaş toparlayıp yoğurmaya devam ediyorum. Hamur ilk etapta elinize yapışsa da siz yoğurdukça, hamur kıvam aldıkça elinizi bırakacaktır. Hamuru toparlıyorum. Toparladıktan sonra üzerini streçle kapatıp yaklaşık 40-45 dakika kadar hamurumu mayalandırıyorum. Mayalanma süresi odanızın sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Hamur 2 katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Ben hamurumu yaklaşık 1 saat kadar mayalandırdım. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını alıyorum. Mayalı hamurların havasını almazsanız yaptığınız hamur işi tariflerinden maya tadı ve maya kokusu alırsınız. Hamuru elimle düzeltiyorum. Göz kararı olacak şekilde hamur kartı ile parçalara ayırıp bezelerime hazırlıyorum. Tam da bu aşamada önemli bir püf noktası vermek istiyorum. Hamuru bu şekilde bezelediğiniz zaman birbirine yakın olmayacak şekilde bırakın. Altını üstünü güzelce unlamaya dikkat edin. Çünkü hamur bezelendikten sonra eğer üzerindeki mutfak bezine veya masaya yapışırsa kabarmayacaktır. Altını üstünü bu şekilde güzelce unladım. Yaklaşık 10-15 dakika kadar bu şekilde dinlendirdim. Dinlenen bezelerimi yandaki sofra bezinin üzerine alıyorum. Yine aynı şekilde aralıklı olarak koyuyorum. Üzerini tekrardan poşetle kapatıyorum ki
Hava alıp kuruma yapmasın. İlk bezemin altını üstünü bolca unladıktan sonra merdane yardımıyla açıyorum. Tavanın büyüklüğüne göre açıyorum. Bezelerin altında beklettiğim un biraz kalınlaştığı için tekrardan elekten geçirerek o şekilde kullanacağım. Bezelerin hepsini açtım. İyice sirkeledikten sonra bu şekilde sofra bezinin üzerine serdim. Üzerine tekrardan bir sofra bezi seriyorum ki kuruma yapmasın. İlk hazırlamış olduğumdan başlayarak yavaş yavaş lavaşlarımı pişirmeye başlıyorum. Lavaşları ben ocağımın en büyük gözünde yüksek ateşte pişiriyorum. Kontrollü bir şekilde pişirmeye dikkat edin. Bu şekilde kabardığı zaman üzerine hafif hafif bastırın. Destek verirseniz bu şekilde güzel bir şekilde kabaracaktır. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınızda takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hamuru sıcak tavaya koydum. Kabardıktan sonra hemen çeviriyorum. Tekrar kabardı, tekrar çeviriyorum. Yavaş yavaş bu şekilde kabarmaya başlıyor. Kabarmaya başladıkça kabaran yerlere hafif bastırıyorum. Bu şekilde yavaş yavaş bastırırsanız diğer yerlere de hava gidecek. Bu şekilde güzel bir şekilde kabaracaktır. Lavaşlarımı kontrollü bir şekilde pişirdim. Pişirdiğim lavaşı sofra bezinin arasında topluyorum. Tamamen soğuduktan sonra bir poşetin içerisine alıyorum. O şekilde pamuk gibi oluyorlar. Hemen sizlere iç dokusunu da yakından göstermeye çalışacağım. Üzerlerine daha sıcakken tereyağı sürebilirsiniz. Ben hemen en son pişirdiğimin üzerine bu şekilde tereyağı sürüyorum. Daha sonra sizlere iç dokusunu yakından göstermeye çalışacağım. Sizler lavaşın güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.